Merhaba, bugün sizi yüzlerce yıl öncesine götüreceğiz ama mesajı o kadar güncel ki sanki tam da bugün için söylenmiş gibi. Bir şairin Yunus Emre'nin dünyasına dalıyoruz. İşte bu sözler, Yunus Emre'yi anlayabilmek için önce bu sözlerin çıktığı yeri, onun doğduğu dünyayı anlamamız lazım. Düşünün ki etrafınızda her şey yıkılıyor, imparatorluklar çöküyor. İşte tam da böyle bir dünya. Hadi gelin, onun bütün dünya görüşünü şekillendiren o kaotik döneme, 13. yüzyıl Anadolu'suna daha yakından bakalım. 1200'lerin Anadolu'sunu gözünüzde canlandırmaya çalışın. Sürekli bir kriz hali, bitmeyen bir şiddet ve insanları yiyip bitiren bir umutsuzluk var. Gerçekten de çok karanlık zamanlar. Yani bakın, o yüzyıl adeta bir felaketler zinciri. 1243'te Moğol istilası başlıyor, her şeyi alt üst ediyor. Sonra 1277'de Selçuklu otoritesi diye bir şey kalmıyor, paramparça oluyor. Üstüne 1299'da korkunç bir kıtlık geliyor ve sonunda 1308'de Selçuklu hanedanlığı tamamen tarih sahnesinden siliniyor. Bu kıtlık da öyle bir kıtlık ki kaynaklar insanların hayatta kalmak için akıl almaz şeyler yaptığını anlatıyor. İşte bütün bu kaosun, bu şiddetin ortasında Yunus ne diyor bakın. Aşkın askeri gönül evimi fethetti. Sen benim canımı esir aldıktan sonra düşman Tatar bana ne yapabilir ki? Yani asıl ilginç olan bu. Yaşadığı o büyük tarihsel travmayı alıyor, şiirinin tam ortasına koyuyor. Dünyevi şiddetin karşısına manevi gücü yani aşkı çıkarıyor. Peki böyle bir yıkımın ortasında bir insan ne yapar? İşte Yunus adında biri bu sorulara cevap bulmak için manevi bir yolculuğa, bir dönüşüm yolculuğuna çıkıyor. O bir arayış içinde olan gezgin bir dervişti aslında. O yıkık dökük topraklarda diğer diğer gezdi ta ki hayatını tamamen değiştirecek o kişiyi, o rehberi bulana dek. Ve o rehber, Yunus'un şiirlerinde adını sürekli duyduğumuz, bilgeliğinin kaynağı olarak gösterdiği Tapduk Emre'den başkası değildi. Yunus bu dönüşümü o kadar güzel anlatıyor ki, Tapduk'un dergahında hizmet ettik, kapısında kul olduk, miskin Yunus çiğ idi, piştik çok şükür diyor. Bakın bu çiğ olmak ve pişmek metaforu müthiş. Dünyevi dertlerle ham olan Yunus'un manevi bir ateşle nasıl olgunlaştığını, nasıl piştiğini anlatıyor aslında. Peki, bu pişme süreci, bu dönüşüm Yunus'u nereye götürdü? İşte şimdi onun zamanının bütün ayrımlarına kafa tutan o radikal mesajına, o kapsayıcı sesine geliyoruz. O dönemde bir anda kendisi gibi çok büyük bir isim var. Mevlana Celaleddin Rumi. Ama Rumi, saraydaki, şehirdeki eğitimli seçkinlere hitap ediyor, eserlerini Farsça yazıyor. Yunus ise bambaşka bir yol seçiyor. İşte bu seçimi çok önemli. Neden mi? Çünkü o dönemde sarayın dili, bilimin dili, edebiyatın dili Farsça. Yunus ise gidip köydeki insanın, pazardaki esnafın yani halkın konuştuğu o arı, duru Türkçeyle yazmayı seçiyor. Bu, o dönem için adeta bir devrim. Mesajını, o birlik mesajını sadece bilenlere değil, herkese ulaştırmak istiyor. Peki neydi bu kadar basit bir dille anlattığı o güçlü mesaj? Yunus'un felsefesinin özünde ne vardı? Aslında mesajını 3 temel direk üzerine kurduğunu söyleyebiliriz. Birincisi evrensel sevgi. Yani her şeyin özündeki ilahi aşk, bütün farklılıkların ötesinde hepimizi birbirimize bağlar, diyor. İkincisi kutsal insanlık. Yani Tanrı uzakta bir yerlerde değil, her bir insanın içinde. Bir insanı sevmek, Tanrı'yı sevmektir, diyor. Üçüncüsü ve belki de en vurucusu samimiyet. Gerçek inanç şekillerde, ritüellerde değil, samimi bir kalptedir, diyor. Şu dizeye bakın, ne kadar muhteşem özetliyor aslında her şeyi. 4 kitabın manasını okudum, anladım ama iş aşka gelince gördüm ki o upuzun bir heceymiş. Bütün o karmaşık kitapların, öğretilerin özünde tek bir gerçek var diyor, o da aşk. Ve Yunus'un bu sesi, bu mesajı öylece kaybolup gitmedi. Tam tersine 700 yıl boyunca koskoca bir kültürün temel direklerinden biri oldu. Düşünün o zamanın koca imparatorlukları, sultanları hepsi toza karışıp gitti. Ama Yunus'un o sade şiirleri dilden dile, nesilden nesile aktarılarak bugünlere kadar geldi. Yani onun sesi o fatihleri de, o kralları da aşıp geldi. Ve bu etki o kadar geniş ki nesillerce sufilere, şairlere ilham verdi. Alevi Bektaşi geleneğinin temelini oluşturdu. Sadece halkı değil,
divan şairlerini bile etkiledi. Şiirleri ilahi olduğu bestelendi, her yerde söylendi. Kısacası Türk maneviyatının ve insan sevgisinin adeta DNA'sına işledi. Yani o sadece bir şair olmanın çok ötesine geçti. Bir kültürün zamansız vicdanı haline geldi. O karmaşık, sorunlu dünyada insanlara nasıl şefkatle yaşanacağını gösteren bir rehber oldu. Ve bize şu soruyu bırakıyor, bu dünyanın bir kararı yok, o zaman sen neymiş, ben neymiş? Yani bütün bu geçici kimliklerimizin ben ve sen kavgasının ötesine bakmamız için bize meydan okuyor. Peki 700 yıl öncesinden gelen bu ses, bu birlik çağrısı bugünün bölünmüş dünyasında bize ne öğretebilir? Belki de asıl sormamız gereken soru bu. Kendi kavgalarımız, kendi ayrılıklarımız içinde onun o basit sevgi ve ortak insanlık çağrısı, yüzyıllardır arayıp da bulamadığımız cevabın ta kendisidir, ne dersiniz?